Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'teki gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Oyunda birçok şeyin süresi bu önümüzdeki Perşembe günü sona erecek. 12 Eylül'de oyun için büyük bir güncelleme olacak ve 12 Eylül'e kadar da birçok şey sona eriyor ama en çoğu da bu Perşembe bitecek arkadaşlar. Bizleri neler bekliyor bu videomuzda onlara bakalım ama öncesinde 12 Eylül güncellemesiyle alakalı yorumlarda birçok arkadaşımızın da soruları vardı. Konami'nin açıklamalarına tekrardan bakalım arkadaşlar. 12 Eylül tarihinde oyunda büyük bir güncelleme olacak. Hatta oyunun adı da değişecek. Sayı atıyorlar. Hani adı değişecek dediğim eFootball 2024, eFootball 2025 demeyecekler arkadaşlar. Artık düz eFootball diyeceğiz. Güncellemelerin sayıları burada biraz bizler için önemli olacak. Eylül ayındaki o 12 Eylül'deki güncelleme 4.0.0 güncellemesi. Özellikle lige çıkan takımlar olsun, ligden düşenler olsun, transferler, tüm bunların artık tamamlanmış olması gerekecek. Bizim tabi transfer dönemi devam ediyor. Bizim gibi ülkeler biraz daha gecikmeli tamamlanacaktır. Konami 4.0 güncellemesinde neler olacağını bizlerle paylaştı. 12 Eylül tarihinde oyuncu transferlerini tamamlamaya çalışacaklar. Yerel liglerdeki küme düşme ve yükselme. Burası önemli arkadaşlar. 2. ligden 1. lige çıkan takımlar, 1'den 2'ye düşenleri Konami güncelleyecek. Bu takımlardaki oyuncular, menajerler oyunda belki yer almıyorsa onlar da oyuna eklenmiş olacak. Açıklamalara devam ettiğimizde 6 ay boyunca girilmemiş veyahut da girilip bir maç dahi oynanmamış hesapları Konami silmekte. Eğer bir hesap silindiyse de girmek istediğimizde aktarılacak veri yok hatası verir arkadaşlar. Mesela ben silinen hesaplarımdan bir tanesine girmek istediğimde veri aktarımı Konami ID olmasına rağmen veri aktarımı yaptığımda aktarılacak veri yok diyor. Aktarılacak veri yok diyorsa ya Konami silmiştir ya da hesabımız çalınmıştır. İki durumda aktarılacak veri yok hatası verir ve Konami'de aktif olmayanları her sene olduğu gibi bu senede 11 Eylül'e kadar da süre verdi arkadaşlar. 11 Eylül'e kadar yedek hesabınız varsa, uzun süredir girmediğiniz hesabınız varsa en azından bir kere girip bir tane de maç oynayabilirsiniz arkadaşlar. 11 Eylül güncellemesiyle birlikte elimizdekiler aktarılıyor. Paralarımız, GP'ler, puanlar, burada gördüğümüz her şey, öğeler, her şey aktarılıyor. Armalar bile aktarılıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Oyuna başlarken seçtiğimiz ülkeyi değiştiremiyoruz. O da aynen devam edecek. En çok arkadaşlarımızın yorumlarda sorduğu ise elimizdeki oyunculara ne olacağı. Özellikle de Player of the Week futbolcuları silinecek mi? Bu tarz bazı akıllara takılan sorular var ama Konami hiçbir oyuncuyla alakalı silinecek demedi. Elimizdeki oyuncular aktarılacak arkadaşlar. Fakat burada şöyle bir durum var. Bazı oyuncular kullanılamaz hale gelecek dedi. Fakat bunlar belki elinizde olmayabilir. Varsa da çok az da olabilir arkadaşlar. Konami çünkü şöyle dedi. Lisanslardaki ve mevcut içerikteki değişikliklerden dolayı lisans burada önemli. Konami'nin anlaşmalı olmadığı bir takım oyuncu gidebilir. Bazı takımlar ligden düşüyor. Mesela Konami onları oyundan çıkarırken bazıları lige yükseliyor. Örneğin Süper Lig takımları oyunda yer alırken bizim bir alt ligimiz 1. lig takımları oyunda yer almıyor. 1. lige gidenleri çıkarmak zorunda kalacak. Lisanslardaki ve mevcut içerikteki değişikliklerden dolayı bazı oyuncular ve menajerler mevcut olmayabilir. Mevcut olmayan oyuncular ve menajerler maçlara katılamaz fakat yine de onları serbest bırakarak GP ve çeşitli öğeler kazanabilirsiniz dedi. Hiçbir futbolcuyu sileceğim ya da Player of the Week kartları normal karta dönüşecek gibi burada bir açıklama yapmadılar. Arabistan takımı Elit Dağıt gibi mesela oyunda olmayan takımlara gidenleri milli takım üzerinden getiremiyorsa Konami marketten bile siliyor arkadaşlar. Şu an bile bazı futbolcuları markette bulamıyoruz. Fakat bir yandan da markete eklenenler de var. Az sonra hatta göstereceğim arkadaşlar. Mevcut olmaması planlanan oyuncu ve menajerlerin durumları 2024 kışında Aralık Ocak gibi belki o devre arası transferleri de bekleyebilirler. O zaman 4.2.0 güncellemesi olacak. O zaman belki elimizden silebilirler arkadaşlar. 4.2.0 güncellemesinde bu kullanılamaz dediği oyuncu ve menajerler üzerine bir gelişme yaşanacak. Büyük ihtimalle biz silmediysek Konami kendisi onları kaldırabilir. Açıklamaya devam ettiğimizde 4.0.0 sürüm güncellemesi yayınlandıktan sonra hangi oyuncuların yani 11-12 Eylül tarihindeki o güncellemeden sonra oyuna girdiğimizde hangi oyuncuların, menajerlerin kullanılamaz hale geleceğini öğrenebileceğiz. Bu aşağıda bir açıklama var kafa karıştıran. Etkilenen oyuncular 4.0.0 sürümü güncellemesi öncesi alınan belirli standart oyuncularla sınırlı olacaktır diyor arkadaşlar. Fazla da detay vermedi Konami. Umarız elimizdeki futbolcular bu anlamda etkilenmez. Varsa da çok az olacak gibi gözüküyor. Yorumlarda da arkadaşlarımızın özellikle sorduğu Player of the Week kartları normale mi dönüşecek yoksa silinecek mi? Konami'den hiç öyle bir açıklama yok arkadaşlar ki Player of the Week paketleri de gelmeye başladı. Büyük güncellemeyi beklemedi Konami.
getirmeye de başladı. Elimizdeki futbolcular aktarılacak. Ama burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. 2-3 sene öncesinde eFootball 2022'de çıkardığımız oyuncular üzerine kaç tane takım değiştirdi. Hala elimizde o eski takımlarıyla gözüküyor. Tanınan futbolculardan da örnek vermek gerekirse mesela Mane Liverpool'dan Bayern Münih'e gitti, sonra Arabistan'a gitti. Veyahut da Cancelo Manchester City kartını kullanan arkadaşlarımız var. Sonrasında Bayern Münih'e gitti. Şimdi Barcelona'da bir senesini de doldurdu. Felix'in eskiden Chelsea kartları vardı. Chelsea'nin Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid kartı geldi. Sonra Barcelona'ya kiralandı. Barcelona kartı şimdi geri bir daha Chelsea'ye satıldı falan diyorlar. Bir daha geri döndü adam. Bazı futbolcuların da oyunda farklı takımlarda kartları var. Eskiden böyle olmuyordu. Bunları o an futbolcu hangi takımdaysa artık o şekilde güncelliyordu ama bunlarla alakalı da açıklama yok. Yani o konuda da belki ileride bir düzeltme gerçekleştirebilirler. 12 Eylül güncellemesinde içerisinde epiklerin de olduğu ve renkli kart öne çıkan oyuncuların yer aldığı bir paket gelecek. Buradan da ücretsiz açma hakkı verilecek demişti Konami. Peki kime neye göre ne kadar ücretsiz açma hakkı verilecek? Elimizdeki sözleşme yenileme biletlerinin sayısına göre. 60 günlük sözleşme yenileme bileti için bir tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Elimizde çok fazla 10 günlük sözleşme yenileme bileti olabilir. 10 günlüklerde de şöyle arkadaşlar, 6 tane 10 günlük sözleşme yenileme biletine bir tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Diyelim ki elimizde 60 tane 10 günlük varsa o zaman 10 tane ücretsiz açma hakkı eder. Diyelim ki 66 olmadı. 62 tane ücretsiz açma hakkımız var. Böyle bir durumda Konami ben yuvarlıyorum diyor. Örnek olarak 62'yi verdik ya arkadaşlar. O zaman da 11 tane ücretsiz açma hakkı olur. Eğer elimizde kullanmadığımız 5 yıldızlı renkli kart futbolcular varsa aktarılacak ama hiç kullanmıyorsak belki silip sözleşme yenileme bileti kazanabiliriz. Fakat bu pakette yer alacak epikler açıklanmadı. Hatta biz bu açıklamayı ilk gördüğümüzde bir yanılmıştık. 100 destansı diyor. 100 tane epik futbolcu mu olacak pakette diye. Fakat öyle bir durum değil. Translate'ten ben tekrardan çevirmiştim. Burada daha güzel çevirmişti. O zaman değinmiştik birkaç hafta önce. Destansı ve göze çarpan oyuncuların toplamı 100 oyuncu arkadaşlar. Pakette 100 oyuncu var ama kaç tanesi epik ve o epikler kimler olacak? Onlarla ilgili ne yazık ki herhangi bir açıklama yok. Büyük ihtimalle bunu 12 Eylül tarihinde öğrenebileceğiz gibi görünmekte. 12 Eylül güncellemesiyle birlikte bazı dillerde kaldırma olacağını söyledi Konami. Yunanca, İsveççe, Felemenkçe. Anlatım dili olarak da Yunanca kaldırılacak dedi. Burada ya bir Türkçe spiker eklemediler. Yıllardır çok istediğimiz bir konu. Ne yazık ki Türkçe spikeri eklemediler. Hala bir gelişme yok ama 9 Eylül tarihinde İstanbul'da bir yerde Bakırköy tarafında arkadaşlar eFootball oyunu yetkilileri bir organizasyon düzenleyecekler. Sağ olsun mail attılar bana ama 9 Eylül benim çok yoğun olduğum bir tarih. Katılamayacağım gibi gözüküyor. Belki oradan bir şeyler paylaşılırsa, öğrenme şansımız olursa katılan arkadaşlarımızdan en azından belki orada böyle bir gelişme varsa öğrenebiliriz arkadaşlar. 9 Eylül pazartesi değil de bir gün önce olsa, mesela hafta sonu olsa ben de rahatlıkla katılabilirdim. Fakat Konami tarafından daha erken de oyunla alakalı bilgiler paylaşılırsa, eskiden fuarlara katılırlardı, en azından bir şeyler paylaşılırdı. O da olmadı arkadaşlar. Gündeme devam ettiğimizde gol olduğunun da süresi 11 Eylül tarihinde sona erecek. Büyük ihtimalle burayı güncelleyip yeni isimler de ekleyebilirler. Çünkü oradaki futbolcuların hepsini çıkarmış da olabiliriz. Oyuna sonradan başlayan arkadaşlarımız belki en çok istediğini çıkaramamış da olabilir ama uzun süredir oyun oynayan arkadaşlarımız artık oradaki tüm oyuncu hediyelerini almışlardır. Turların çoğunu tamamlamışlardır da. Benim tahminim gol olduğu yenilip oyuncuları değiştirirler yönünde arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı, tahminlerinizi bu konuda bizlerle paylaşabilirsiniz. Gol oldu, o penaltı etkinliği önceden oyunda yoktu. Sonradan eklendi. O vesileyle de her gün oyuna girip penaltı atıp bir şeyler de kazanıyoruz. Çokça da oyuncu kazandık. Neymar olsun, Costa Curta, diğer futbolcular. Umarız güzel isimler eklenirse de bunu devam ettirseler bence iyi olur. Gol olduğu falan kaldırmasalar. Konami oyunda eskiden olup da birçok şeyi de kaldırdı. Umarız eklediklerinin üzerine ekleyerek devam ederler. Başlangıç görevlerinde artık sonuna geliyoruz arkadaşlar. Oyuna yeni başlayan hesaplara hediyeler verilirdi. 200 futbol parası, GP gibi. Bunu kaldıracağını söyledi Konami. Çünkü 3 tane oyuncu hediyesi var. Mbappe, Foden, Van Dijk'a hediye ediyorlar. Ne zaman kalkıyor? 5 Eylül tarihinde. Eğer bir hesap açmayı düşünüyorsanız kesinlikle 5 Eylül'den önce açmanız lazım. Çünkü ondan sonra en azından 200 futbol parası gibi hediyeleri vermeyeceği için en azından 5 Eylül'den önce açılabilir. Elimizdeki oyuncularla alakalı da güzel gelişmeler oldu. Oyuncu ilerlemeyi, sıfırlamayı artık 0 GP ile yapabiliyoruz. 12 Eylül güncellemesiyle birlikte bu kalıcı hale gelecek dedi ama geçen haftadan itibaren başlattı arkadaşlar. Bir de oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Yenileyemiyoruz. Öğe harcamak, belki elimizde öğe yok. Belki de harcamak istemiyoruz artık. Sözleşmesi bitmiş tüm futbolculara da artık 12 Eylül'den sonra kullanabileceğiz. Bu sözleşme durumlarını, sözleşme diye bir şeyi artık Konami kaldıracağını söyledi. Doya doya istediğimiz her futbolcuyla oynayabileceğiz.
Oyunda bugün biteceklere baktığımızda 50 futbol parası kazandığımız temalı etkinlik. Oynamadıysak oynayıp 50 futbol parasını kazanabiliriz. Ortaklaşa maç etkinliği, bir de pozisyon antrenörü 60.000 GP kazandığımız bu etkinliğin bugün son günü. Paket olarak da Maldini, Matius ve Çeh'in geldiği pazartesi günü gelen bu paket bugün itibariyle sona erecek. Yarın yeni paket gelecek. Perşembeye kadar süresi olanlara bakacak olursak geçtiğimiz perşembe günü ligime Ronaldinho eklendi. Ronaldinho kartını denemek istersek ligimde alıp 10 maç olsun deneyebiliriz. Ve haftalar önce başlayan kampanya vardı arkadaşlar. 777 milyon indirme ile alakalı kampanya önümüzdeki perşembe günü sona erecek. Bu etkinlikten 3 tane 7 numaralı formaya giyen oyuncu hediye edilmişti. Ronaldo, Son ve Kevin De Bruyne. Yanı sıra 777 futbol parasını da görevlerden, hedeflerden kazanabiliyorduk. Bunların hepsi perşembe günü sona erecek. Bu etkinliklerin de süresi perşembe bitecek. Buradaki tüm etkinliklerin de süresi perşembe sona eriyor. Önümüzdeki perşembe çok fazla bitecek var. Perşembe günü süresi bitecek paketlere baktığımızda geçen perşembe gelen paketler Japon Ligi Showtime paketi, MVP futbolcular. Bu ayın MVP futbolcuları. Zaman zaman bizim ligimize ait de MVP futbolcular geliyordu. Süper Lig MVP Showtime'lar ki yıldız transferler de oldu bu sezon. İlerleyen aylarda bizim ligimizle alakalı gelecek olan adaylı sözleşmeler olsun, Showtime paketlerdeki isimler bayağı güzel olabilir. Ve geçen hafta gelen Zico'lu, Batista'lı, Koller'li paketinde süresi perşembe günü sona erecek. Player of the Week paketi artık başladı. Liglerde maçlar başladığı için hem oyuncuların form durumları güncellendi, hem markette bayağı bir transfer güncellemesi oldu. Yanında da yeni Player of the Week paketleri gelmeye başladı. Perşembe biteceklere devam ettiğimizde Skos paketinin de süresi perşembe günü sona erecek. 50 futbolcu içerisine Skos'u eklemişlerdi. Çok önceden gelen bu paketler de perşembe günü kaldırılacak arkadaşlar. Perşembe günü süresi bitecek en önemli paketler ise futbol parasıyla satılan paketler. 1500'lü olsun, 900'lü ve 777 futbol parasına satılan bu paketlerin hepsinin süresi perşembe günü doluyor arkadaşlar. Yeni paketler ne zaman gelir? Konemi'den şimdilik onunla alakalı resmi açıklama olmadığı gibi sızan bilgide bulunmamakta. 12 Eylül güncellemesinden sonra belki gelişmeler olabilir arkadaşlar ama paketler genelde sürpriz bir şekilde eklenmekte. Veyahut da önemli turnuvalar olduğunda o zaman ekliyorlar. En son eklenen 777 futbol paralık paket sürpriz oldu. Aniden eklenmişti. İlerleyen dönemlerde de yine sürpriz bir şekilde buraya paketler eklenebilir. Çoğu paketin süresi perşembe günü dolsa da 2 menajer paketinin süresi devam ediyor. 31 Ekim tarihine kadar bu 2 menajer paketi duracak arkadaşlar. Bunların dışındaki tüm paketler perşembe kaldırılmış olacak. Adaylı sözleşmelerimizin süresi 12 Eylül tarihine kadar devam ediyor. 12 Eylül'de güncellememizi gerçekleştirip yeni sezona başlayacağız arkadaşlar. Oyun için çok önemli bir tarih. Oyunun en hareketli günlerinden birisi 12 Eylül tarihi olacak. Adaylı sözleşmelerimiz de o tarihe kadar devam ediyor. Perşembe günleri Konami markette hem oyuncu hem de menajer güncellemelerini gerçekleştiriyor bir süredir arkadaşlar. Maçların da başlamasıyla birlikte bunu özellikle hızlandırdılar. De Gea en son Manchester United forması giyiyordu. Bir senedir tabi futboldan uzak, hiçbir takımda da forma giymedi. Oyunda marketten kaldırılmıştı normal kartı. Elinde renkli kart olan arkadaşlar da vardı ama marketten almak istesek alamıyorduk. De Gea tekrardan oyuna eklendi. Bu tarz birçok futbolcu oyunda olmayanlar oyuna eklendi. Mesela Real Madrid'e Endrick eklendi. Çünkü Palmeiras'ta futbolcular oyunda yer almadığı için. Transferlerde önemli arkadaşlar. Alman ligindeki birçok futbolcu da oyunda yer almıyor. Onlar takımlarından anlaşmalı bir kulübe giderse özellikle oyuna eklenebilmekte. Fenerbahçe'ye Saint-Maximin transferi oldu. Oyuna Saint-Maximin eklendi. Eklemeler olduğu gibi çıkarmalar da var. Örnek olarak veriyorum ama Diaby şu an marketten almak istesek Diaby'yi alamayız. Elinde olanlarda var. Herhangi bir sıkıntı yok ama normal bir Diaby kartını almak istesek alamayız. Çünkü oyunda yer almayan Arabistan takımı Elit Dağıt'a transfer oldu. Elit Dağıt da AFC takımı değil. Asya Şampiyonlar Ligi'ne de katılmadığı için markete eklenemeyecek. Bu tarz böyle lisansa takılan futbolcular oyundan kaldırılırken bazı isimler de tekrardan markete ekleniyor. Yeni isimler de ekleniyor arkadaşlar. Önemli isimlerle ilgili gelişme olursa ben aktarmaya çalışırım. Gelişmelere devam ettiğimizde yarın bizleri neler beklemekte? Pazartesi günü gelen klasik etkinliklerimiz. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, GP pozisyon antrenörü kazandığımız diğer etkinlik gelecek. İtalya Ligi orta saha epik futbolcuları var. 150 futbolcu içerisinde 3 epik, 8 tane renkli kart. E-futbol parasıyla açılım şeklinde olacak bu pakette. Yer alan renkli kart isimler Frattesi yüksek seviyeli, Kostic yüksek seviyeli, Loftus-Cheek var. Diğerleri biraz daha düşük seviyeli isimler. Epikler ise arkadaşlar tabi seviyeler resmi değil. Bu seviyeler bekleniyor. Bir 4 seviyede kadromuzda yükseleceğini düşünürsek Rui Costa 102 olabilir. Taş çatlasa 103 olacaktır. Donadoni 101, belki 102. Nakata 100, taş çatlasa 101 herhalde arkadaşlar. Maksimum seviyelerde bu şekilde olacaktır. Rui Costa, Donadoni Milan zamanından, Milan takımı epikleri. Nakata da Parma döneminden geliyor. Donadoni
Daha önce açık kartıyla gelmişti. Bu kartını açıkta da oynatabiliriz. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip de göbek olarak geliyor. Kendi istediğimiz şekilde değiştirip kanada göre de istersek fullleyebiliriz. Oyunda mağazaya da değinecek olursak 3 tane futbolcu var. Bu 3 futbolcu bu perşembe günü kaldırılmayacak. Bir sonraki perşembe günü kaldırılıyor. 5 Eylül tarihine kadar da bu 3 futbolcu mağazada duracak. 5 Eylül'de 3'ünü de Konami kaldıracak. E-futbol puanı olarak da arkadaşlar özellikle de oyuna belki yeni başlayan arkadaşlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Veyahut da alırım deyip belki unutmuş da olabiliriz. E-futbol mağazasında 3000 e-futbol puanı veriliyor. Daha önce almadıysanız linke tıklayarak alabilirsiniz. Konami ID ile giriş yapmamız gerekiyor. Login deyip Konami ID şifre bilgileriyle giriş yapıp bu mesaja tıkladığımızda aşağı tarafta puan kazan der. Ona da tıkladığımızda anında 3000 futbol puanı verilir. Bir kere verilir. Daha önce aldıysanız vermez ama almadıysanız, unuttuysanız ve puana ihtiyacınız varsa Konami'nin resmi web sitesinden, bu web sitesinden oyunlarına gidebiliriz. eFootball Point'e tıkladığımızda ön puan kısmında yer almakta. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonunda gelmeyen epiklere değinelim istiyorum arkadaşlar. Hala gelmeyen epik futbolcular var. Bu isimlerin önümüzdeki haftalarda da gelmesi gerekiyor. Reddit'te bir arkadaşımız böyle bir paylaşım yapmıştı. Seviyeler tahmin ama minimum bu seviyelerde gelmesi lazım. Yukarı tarafta Hollandalılar var. Gelirse yüksek seviyeli geliyorlar. Van Basten, Rijkaard, Gullit. Aşağı tarafa geçtiğimiz zaman burada da İspanyollar var. Puyol, Casillas, Xavi. Bu taraf forvetlerin yer aldığı. Rummenigge, Inzaghi, Raul gelmedi. Şu üçlüyü Konami yarın getirecek. Ha bu arkadaşımızın seviye tahminleri tutabilir belki. 103, 102, 100 demiş ama hatta eFootball Hub sitesinden, eFootball Hub diye yazılan siteden de gelmeyenlere bakabiliriz. Seviyeleri, takım oyu tarzları gibi bilgiler mevcut olmadığı için arkadaşlar 40 diyor, gö diyor. Hepsini göbek futbolcusu 40 diyor. Geldikleri zaman belli olmakta. Oyun tarzı nedir, kaç seviyeden başlayacak. Ama aynı isimleri burada da görüyoruz ama birkaç farklı isim var. Evet, az önce baktığımız isimler. Bir sayfa daha geri geleyim ben. Mesela burada da iki görseli olması lazım futbolcunun bu şekilde. Rui Costa gibi. Bunlar eski kartlar. Artık Konami bunları getirmemekte. Mesela Lizarazu da gelmemiş. Mertesacker var gelmeyenlerden. Julio Cesar da gelmedi. Donadoni yarın gelecek. Zico'nun Flamengo kartı. Buraya baktığımız zaman Rusicki'nin bu kartı gelmemiş. Bu Japon liginde oynayan isimler. Kubo'nun bu kartı. Casillas. Hani arkadaşımıza ek olarak gelmeyen birkaç tane daha isim var. Bunlar da önümüzdeki haftalarda gelecektir ama 12 Eylül güncellemesinde oyuna yeni isimler eklenecektir muhakkak arkadaşlar. Konami güncellemelerde oyuna yeni efsaneler ekliyor. Oyunda yer alanların yeni kartları oluyor. Bazen de az sayıda da olsa oyunda hiç olmayan yeni efsane isimlerle de anlaşabiliyorlar. 12 Eylül güncellemesi bu bakımdan da bizler için önemli olacak. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa da yorum yazarak hepimizle paylaşabilirsiniz. Sizlere şimdiden mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.